Bugün hala süren savaşın fitilini tek bir adam attı. Dünya haritası üzerindeki o küçücük toprak parçasının nasıl olup da koca bir coğrafyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürüklediğini hiç düşündünüz mü? Bugün modern dünyanın en büyük çıkmazlarından biri olan Filistin sorununun mimarını, yani İsrail'in kurucu babası David Ben Gurion, önce bir imparatorluğu içeriden yıkmayı, sonra da bütün dünyanın gözü önünde devlet kurmayı planladı. Ama bu sadece bir devletin kuruluşu değil, sürgünlerin, gizli operasyonların ve bugün hala dinmeyen gözyaşlarının hikayesi olacaktı. Yıl 1906. Filistin toprakları henüz Osmanlı Devleti'nin bir parçası ve huzur içinde. Ancak Avrupa'da yükselen Yahudi karşıtlığı, David Ben Gurion isimli genç bir Polonyalı'yı harekete geçirdi. Theodor Herzl'in yolundan gidecekti. Siyonizmin ateşli bir savunucusu olarak Gurion, Yahudilerin Avrupa'da asla rahat edemeyeceğine inanıyordu. Tek bir hedefi vardı, Yahudilere ait bağımsız bir devlet kurmak. Bu arzuyla Filistin'e bir tarım işçisi olarak ayak bastı. Ancak niyeti sadece toprak ekmek değil, o topraklarda yeni bir siyasi düzen inşa etmekti. Bu yüzden Osmanlı'nın kalbine, başkente gitmeye karar verdi. Önce 8 ay Türkçeyi öğrendi ve 1912'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Çünkü ilk hedefi Osmanlı Meclisi'ne girerek mecliste yapacağı faaliyetlerle içeriden bir Yahudi devleti kurmaktı. Aslında Ben Gurion gençliğinde yazdığı bir makalede İngiliz ve Fransız propagandasına karşı Yahudilerin Osmanlı'yı desteklemesi gerektiğini savunuyordu. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması planlarını bozacaktı. Savaş çıktığında Filistin'deydi. Fakat Gurion'un aşırı fikirleri bölgedeki Osmanlı valisi Cemal Paşa'nın dikkatinden kaçmadı. 1915'te Osmanlı otoritesine karşı tehlike arz eden bu genç adam kısa sürede pasaportuna bir daha dönmemek üzere ifadesi yazılarak Kahire'ye sürgün edildi. Ancak durmadı. New York'a gitti ve davasını orada büyüttü. Çünkü yeni gelişen Amerika'da lobileri güçleniyor ve Yahudi elitler yönetime daha yakın yerlere yükselmeye başlıyordu. Savaş devam ederken 1917 sonunda İngilizler Balfour Deklarasyonu'nu açıklayınca Ben Gurion 1918 yılında İngiliz ordusuna bağlı Yahudi lejyonuna katılacaktı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ve Filistin İngilizlerin eline geçtiğinde Gurion için fırsat doğmuştu. İngilizlerin bölgeye hakim olması, Yahudi göçmenlerin tası tarağı toplayıp Filistin'e akın etmesine kapı araladı. Ama bu göç dalgası toprağın asıl sahibi olan Arapları sessiz bırakmayacaktı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde dünya yanıyordu. Naziler Yahudileri gaz odalarına gönderirken İngiltere bile kapılarını kapatmıştı. İşte bu noktada Ben Gurion satranç tahtasındaki en riskli hamlesini yaptı. Bir yandan binlerce Yahudi gencini İngiliz saflarında Nazilere karşı savaşmaya gönderdi. Ama diğer yandan İngilizlerin tüm engellemelerine rağmen Avrupa'daki Yahudileri gizli yollarla Filistin'e taşıyan bir yeraltı teşkilatı kurdu. On binlerce Yahudi kaçak yollarla Filistin topraklarına gelmişti ve İngilizler onları mülteci kamplarında tutuyordu. İngilizlerin gemileri durdurması ve Yahudileri dikenli tellerin ardına hapsetmesi dünya kamuoyunda büyük bir vicdan azabı yarattı. Gurion mağduriyetten bir zafer devşirmeyi başarmıştı. 1947 yılında İngilizler artık yorulmuştu ve bölgeyi Birleşmiş Milletler'e devredip çekilmeye hazırlandılar. Bu kaos ortamında Ben Gurion tarihin akışını değiştirecek o meşhur kararını verdi. 14 Mayıs 1948 günü bağımsız İsrail Devleti'ni ilan etti. İlandan sadece birkaç saat geçmişti ki Arap devletleri dört koldan saldırıya geçti. İlk resmi savaş patlak verdi. Yahudi nüfusunun %1'i bu savaşta can verdi. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları 5 koldan saldırıya geçti. Arap orduları kağıt üzerinde çok güçlü görünüyordu. Ancak her ülke kendi çıkarının peşindeydi ve ortak bir komuta merkezleri yoktu. Sayıca üstün olan Arap devletleri arasındaki derin güvensizlik ve koordinasyon bozukluğu Ben Gurion'un disiplinli ve Batı desteğiyle modernize edilmiş ordusu karşısında yenilgiyi getirmişti. Ama yarım milyondan fazla Filistinli de evinden, yurdundan ve geleceğinden oldu. O gün, bugün hala çözülemeyen Filistin sorununun resmi doğum günüydü. İsrail bağımsızlığını ilan eder etmez bölge bir savaş alanına dönünce bu kargaşada yaklaşık 700 bin Filistinli, yani o bölgede yaşayan Arap nüfusun yarıdan fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evler boşaldı, köyler haritadan silindi, mahalleler sessizliğe büründü. Kaçan insanlar savaş bitince geri döneceklerini sanıyordu. Bu yüzden yanlarına sadece evlerinin kapı anahtarlarını aldılar. Nekbe adı verilen bu zorunlu göç neticesinde bugün o anahtarlar
Filistinli aileler için hala geri dönüş umudunun en büyük simgesidir. Nekbe, bir tarafın bayram ilan ettiği günün diğer taraf için vatanından koparılma matemidir. Takip eden yıllarda Ben Gurion, İsrail'in demir yumruğu haline geldi. Mossad gibi istihbarat kurumlarını kurarak düşmanlarına korku saldı. Ben Gurion, ideolojik olarak sosyalizme çok yakındı. Hatta kendini bir anlamda Siyonist Lenin olarak görüyordu. Nükleer silahlara takıntılıydı. Dünyanın sadece 3 ülkesinde nükleer güç varken Ben Gurion Fransa ile kurduğu o karanlık ve gizli ittifak sayesinde çölün derinliklerine 6 katlı devasa bir nükleer tesis inşa ettirdi. Amerikan baskısına ise pişkin bir gülümsemeyle burası sadece bir araştırma merkezi diyerek tüm dünyayı yıllarca sürecek dev bir yalanla uyuttu. Gücünün zirvesindeyken başbakanlık koltuğunu bırakıp Negev çölünde bir işçi gibi koyun gütmeye ve gübre taşımaya başlayan Ben Gurion, "Bu devlet yaşayacaksa en zor şartta bile var olmalısınız" mesajını bizzat yaşayarak vermiş. Vasiyeti üzerine görkemli bir devlet mezarlığı yerine o ıssız çölün sessizliğine gömülmeyi seçmiştir. 1967'deki 6 gün savaşları ile İsrail topraklarını katlayarak büyük bir zafer kazandı. Halk muzaffer bir hava içindeydi. Ancak kurucu baba Gurion hayatının sonuna doğru halkını uyardı. "Kudüs'ü bölmeyin ama yeni kazandığımız topraklara da çok iştahlanmayın. Barış için onları geri vermeniz gerekebilir." Bu uyarı pek dinlenmedi. 1973'teki Ekim Savaşı yani Yom Kippur ile İsrail ağır bir tokat yedi. Bu savaştan sadece haftalar sonra David Ben Gurion hayata gözlerini yumdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken Ben Gurion ve ileride İsrail'in ikinci Cumhurbaşkanı olacak Yitzhak Ben-Zvi, İstanbul'da öğrenciyken Osmanlı tarzı kıyafetler ve fes giyiyordu. İstanbul'a gelirken gemide tanıştığı bir Osmanlı doktoru ona kurabiye ve şeker ikram edince Ben Gurion oldukça şaşırmıştır. Çünkü Avrupa'da Yahudilere karşı ayrımcılık o kadar yaygındı ki Yahudi olmayan birinin ona bu kadar dostça davranmasına alışık değildi. Sınavlarda o kadar başarılıydı ki hocaları bir yabancının bu kadar kısa sürede nasıl bu denli iyi Türkçe öğrendiğine inanamamıştı. Türkiye 28 Mart 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olmuştu. Ancak ilk ilişkiler hep gizemliydi. Gurion bir keresinde şöyle demişti: "Türkiye bize metres gibi davranıyor. Oysa biz evlendik. Evliliğimizi bir türlü açıklamıyor." Ünlü Yahudi bilim adamı Einstein, İsrail'in kuruluşuna destek verse de aşırı milliyetçiliğe her zaman mesafeli durmuştu. Ancak Ben Gurion ona olan hayranlığı yüzünden 1952 yılında yaşlı fizikçiye İsrail Cumhurbaşkanı olmasını teklif etmiş, Einstein ise bu teklifi "insanlarla uğraşacak yeteneğim yok" diyerek nazikçe geri çevirmiştir. Toprakların asıl sahibi ve hakları gasp edilen Filistinliler için Nekbe sadece 1948'de yaşanıp biten bir olay değildir. Filistinliler için bu süreç ve soykırım hala devam ediyor. Toprakların parçalanması, kontrol noktaları, saldırılar ve bitmeyen yerleşim yerleri inşaatları bu felaketin modern yüzüdür. Bugün dönüp baktığımızda Ben Gurion'un kurduğu o devletin dünyaya barış değil, 10 yıllardır süren ve hala devam eden bir vahşet ve çatışma bıraktığını görüyoruz. Bir adamın ideali milyonlarca insanın kabusuna dönüştü. İnsanlık Filistin topraklarında hala her gün yeniden can çekişiyor.